Herkese merhabalar. Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Joseph Parker yeniden dünya şampiyonu olabilir mi? Bunu değerlendireceğiz. Tabii Joseph Parker biliyorsunuz ki son iki maçında Deontay Wilder ve Zhilei Zhang ile karşılaştı. Ve bu maçları da kazandı. Tartışmasız bir şekilde. İlk olarak Deontay Wilder ile yaptığı maça gelelim. Deontay Wilder'ı aslında rahat bir şekilde yendi. Deontay Wilder'da zaten öyle kafasında ben boks yapayım gibi bir düşüncesi de kalmadığı için Joseph Parker karşısında da neredeyse yumruk bile atmamıştı ve Parker için kolay bir maç olmuştu. Bu maçı yani bir gösterge olarak kabul etmemiz doğru olmaz. Çünkü zaten kafasında boks olmayan birini yenmek ki Wilder'da herhangi bir teknik de yok. Çok da zor olmasa gerek. Diğer maça gelelim. Zhilei Zhang ile karşılaştı Joseph Parker ve iki kere düşmüştü. Ama ona rağmen karşılaşmayı 115-111 Patrick Morley'nin verdiği şekilde ben de yine aynı şekilde verdim. Rahat bir şekilde kazandı. Çünkü knockdown olduğu roundlar hariç diğerlerinin neredeyse tamamını almıştı Joseph Parker. Tabii rakipleri hem Deontay Wilder olsun hem Zhilei Zhang olsun yaşlı olan isimlerdi. Ve Zhang'da teknik var ama Zhang'ın da ayakları çok yavaş olduğu için pek de hareketli bir boksör değildi. Dolayısıyla Joseph Parker için yine Zhilei Zhang'i yenmek o kadar da zor olmadı. Ama özellikle o iki knockdown'dan mental açıdan karşılaşmayı çevirmek gerçekten çok güzel bir özellikti. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Tabii Joseph Parker bu sonuçlarla beraber gerçekten dünya sıralamalarında da şu anda 6. sıraya kadar çıktı. Zaten WBO'nun interim yani geçici kemerinin sahibi. Ve hatırlatmam gerekirse 2023 yılında 4 maç yaptı ve 2024'te de 1 maç yaptı. Ama karşılaştığı rakipler arasında en önemlisi zaten Zhilei Zhang'ti. Geri kalanları o kadar da iyi rakipler değildi diye söyleyebilirim. Şimdi bu geldiği konumda Joseph Parker şampiyon olmak için kimlerle karşılaşabilir? Ya daha doğrusu kimlerle karşılaşacak? Bunlardan bahsedeceğim. İki tane isim aslında gözümüze çarpıyor. Birincisi Anthony Joshua rövanşını yapabilir. Çünkü Joshua şu anda WBO sıralamalarında ilk sırada bulunuyor. Ve WBO şampiyonu zaten Alexander Usyk. Dolayısıyla Alexander Usyk'le maç yapamayacağına göre Joseph Parker kısa zamanda yani Anthony Joshua ile belki de maç yapabilir. Ve direkt hani WBO kemerinin sökülmesi gibi bir şey şu anda söz konusu değil ama federasyonların nasıl karar vermesini bekliyoruz. WBO'da contender durumunda şu anda Joshua olduğu için yani karşılaşması zorunlu rakip. Bir son eleme karşılaşması olarak yapılabilir bu maç. Eğer Joshua ile karşılaşırsa ne olur? Bence ilk karşılaşmalarında olduğu gibi Joshua yine sayıyla Parker'ı yenecektir diye düşünüyorum. Tabii ilk maçlarını yaptıkları zaman oldukça gençlerdi. Şu anda biraz daha tecrübeliler. Daha da güzel bir maç olacaktır bu açıdan baktığımız zaman. Ama yenilgisiz Joshua mı şu anda yenilgiyi aldıktan sonraki Joshua mı? Bence yenilgi aldıktan sonraki Joshua. Çünkü Alexander Usyk maçı gerçekten Anthony Joshua'yı çok değiştirdi. O eski ruhundan da daha iyi bir şekilde geri gelmiş olabilir mental olarak. Hani fiziksel olarak belki gelmemiş olsa bile eski günlerini arasak bile mental anlamda ben geri geldiğini, daha iyi bir şekilde geri geldiğini düşünüyorum.
Bu maç olursa yine uzaktan dövüşecektir her iki boksör de. Ama Joseph Parker yine böyle kırışmaya girmek gibi, işte Joe Joyce maçında yaptığı gibi hataları yine yaparsa knockout olma ihtimali bile var. Çünkü hani Andy Lee biliyorsunuz hocası bu Zhilei Zhang maçında onu sürekli uyardı. Her defasında işte dedi ki oyun planımıza sadık kal, işte uzaktan dövüş gibisinden. Ama Joseph Parker sürekli gardını indiriyor. Böyle artık maç içerisinde gaza mı geliyor, ne yapıyor bilmiyorum ama antrenörünün söylediği şeylere uymuyor zaman zaman. Dolayısıyla kendisini yerde buluyor. Bunu Joe Joyce maçında da yapmıştı. Zaten bu yüzden knockout olmuştu. Yanlış bir stratejiyle dövüştüğü için. Kırışmaya girmesi gerçekten Joseph Parker için gerçekten iyi değil. Dolayısıyla çok fazla açık veriyor. Bunu yapmaması lazım. Çünkü üst sıradaki isimler bunu gerçekten affetmezler diye söyleyebilirim. Zaten Zhang değil de başka birisi olsaydı Joseph Parker yenilmişti. Yani o maçı kaybetmişti. Çünkü Zhang'ın ayakları çok yavaş ve temposu ilerleyen roundlarda iyi devam edemedi. Ama Joshua gibi birisi olduğunu düşünün. Kesinlikle karşılaşmayı diğer roundları da alaraktan kazanacaktır. Bence böyle bir maç olursa Joshua sayıyla kazanır ama umarım ki Joseph Parker fazla açık vermez. Fazla açık verirse knockout olma ihtimali bile var. Bir diğer şimdi karşılaşacağı rakibe geçelim. Aslında bu bir diğer rakip dediğim rakip eğer onunla karşılaşırsa şampiyon olabilir diye değerlendirebiliriz. Çünkü Joshua ile maç yaparsa şampiyon olma ihtimali bana göre çok düşük. O diğer isim kim? Tabii ki Agit Kabayel. Neden Agit Kabayel? Çünkü WBC'de şu anda contender durumunda Agit Kabayel ve WBO sıralamalarında da üst sıralara doğru çıktı. Son 2 maçını da kazandığı için Agit Kabayel. Dolayısıyla Agit Kabayel şu anda dünya sıralamasında 3. sırada bulunuyor. Yani Parker'ın önünde bulunuyor. Ama Joseph Parker tecrübe anlamında gerçekten Agit'ten çok daha iyi bir boksör. Teknik anlamında daha iyi bir boksör olduğunu söyleyebilirim. Ve savunma anlamında da bir tık daha Joseph Parker ben önde görüyorum. Ama dediğim gibi o hatalara düşmezse, yani çok açık verip de böyle rakibiyle kırışmaya girmek gibi bir şeyler yapmaya çalışırsa o zaman maçı riske sokar. Agit karşısında bile olsa Agit bunları değerlendirecektir. Yani Agit'in sayıyla alma olasılığı dolayısıyla ortaya çıkar böyle bir durumda. Ama ben dediğim gibi Parker kesinlikle Agit'i yenecektir. Ve bence sayıyla yenecektir. Agit kolay kolay çünkü öyle knockout olacak bir boksör değil. Zaten mesafede dövüşür, uzaktan dövüşür. Tıpkı antrenörünün söylediği gibi, Andy Lee'nin söylediği gibi Joseph Parker doğru stratejiyle beraber maça gelirse Agit'i rahat bir şekilde yenecektir ve ikinci defa dünya şampiyonu olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi kesinlikle bu açık vermelerine bir çözüm bulması lazım. Bakın en son maçında bile 2 kere yere düştü. Yani artık hocasını kesinlikle harfi harfine dinlemesi gerekiyor Joseph Parker'ın. Ben bunu başarabileceğine inanıyorum. Joshua değil de rakip olarak Agit'i seçerse ki bence bu daha yüksek ihtimal. Yani Agit'le arasında yapılacak karşılaşma da konuşuluyor. Bunu da belirteyim. Bu karşılaşma olursa Joseph Parker Agit'i yener ve dünya şampiyonu olacaktır diye düşünüyorum. Yani tabii ki o kemerler boşa çıktığı halde. Yoksa kemerin kendisi biliyorsunuz hem WBC kemeri Alexander Usyk'te hem de WBO kemeri Alexander Usyk'te. Ama böyle bir maç olursa ne olur? Zorunlu rakip durumuna gelir Joseph Parker. Hem WBC'de hem de zaten WBO'nun geçici kemeri de onda. Dolayısıyla 2 kemer de kendisinde olduğu için artık tamamen
Alexander Usyk'in rakibi olmuş olur. Ve şampiyonluk yolunda bir şansı olmuş olur. Alexander Usyk'i yenebilir mi? Alexander Usyk'i bana göre yenme ihtimali çok düşük. Çünkü her açıdan Alexander Usyk'ten daha geride bir boksör Joseph Parker. Şampiyonluk yolunda büyük bir adım olur. Gerçekten Agit'le karşılaşırsa. Çünkü biliyorsunuz Alexander Usyk'in kemerleri sökülebilir. Çünkü Alexander Usyk'in kendisi belki de dediği gibi Cruiserweight'e inecek. Biz de yani bunun üzerinden yorum yapıyoruz. Yoksa kalkıp da kemerler Alexander Usyk'teyken Joseph Parker'ın zaten şampiyon olma gibi bir durumu olamaz. Ama bu hani ihtimallerden bahsediyoruz biz. Agit'le karşılaşırsa belki de dünya şampiyonu kemerinin sahibi olabilir. Çünkü kemerler Alexander Usyk alt siklete indiğinde zaten çıkartılmış olacak diye söyleyebilirim. Evet, sizlerin düşünceleri neler? Bunları da lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.